Merhaba. Multimetrelerle ilgili ikinci bölüme hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İki tane ölçü aletinden bahsetmiştim. Şimdi benim bu şekilde yaptığım bir tane power supply vardı. Bu normal bildiğiniz PC adaptörü de olabilir. PC adaptörüne çıkışını alıyorsunuz. Bir tane voltaj ve akım ayarı yapabilen bir hazır kart kullandım. Şimdi burada gördüğünüz gibi çıkış voltajı 14.137 volt. Yani gayet stabil gözüküyor. Ben bunu akü şarjı için kullanmıştım. İşte bunun çıkışını voltaj olarak iki ölçü aletiyle de ölçüyorum. Şimdi son videomuzda no name dediğimiz ölçü aletinin biraz voltajları yüksek gösterdiğini söylemiştim ve içindeki pilin voltajının bu ölçümleri etkilediğini söylemiştim. Şimdi onunla ilgili hemen böyle bir düzenek hazırladım. İkisi de aynı voltaj uçlarına bağlı. Şöyle karmaşa olmaması için şöyle indiriyorum aşağıya. 14.136. Bu biraz sallanıyor. Sebebi de şu arkasında bir tane bunun ekran var. Bu ekranı ben sökmüştüm. Çünkü çok kirlenmişti. Şimdi ben bunu alüminyum folyo ile bir ekran yapacağım, o ayrı. Ondan kaynaklı olabilir. Yani buradaki voltaj normalde çok oynamıyorken burada bayağı voltaj oynaması gözüküyor. Bu tabii çok sağlıklı değil. Halbuki çok stabil bir voltajımız var. Buradaki pilimiz 6.6 volt olarak ölçtüm ben. En son videoda çektiğimiz videodaki şeyde. Oo, 50 ince gidiyor. İyice tuhaf hale geldi. Neyse ellemeyelim. Biz böyle ölçelim. Bir tane elimde sağlam 9.6 volt olan bir tane pil var. Onu takacağım. Şimdi 15.2 volt görmüştük. Bakalım şimdi ne göreceğiz. 15.2 volt aslında 13.94 volt olarak gözüküyor. Evet, yine bunu ellemeyelim. Elleyince etkileniyor. Voltajda bir farklılık var. Yani aslında pil düşükken olması gerekirken yüksek ölçüyor. Pil tamken de olması gerekirken düşük ölçüyor. Ölçü aletlerine kalibrasyon yapmamız, kendi içinizde yapabilirsiniz bu kalibrasyonu. Ama bu bir tabii yetkili kalibrasyon firmasının yaptığı gibi olmayacaktır. O yüzden sadece kendi kullanımınız için yapabilirsiniz bunu. Örnek veriyorum, %1'lik veya %5'lik bir direnç seti hazırlarsınız. O direnç setiyle ölçü aletinin ara sıra kalibrasyonunu yaparsınız. Evet. Elektronik devre şeması var. Burada herhalde değişik tabii TL082 opamplar var. Büyük ihtimalle referans voltaj var. Mesela akım ölçemiyoruz çünkü akım sigortalarını takmamışım. Bu akım sigortaları takılabilir. Fakat şu anda onu kullanmayacağım. Şimdi şurada bir tane şönt direnç var, görüyorsunuz. Şu büyük ihtimalle akımla ilgili. Bu da voltajla ilgili bir kalibrasyon. Şurada bir kalibrasyon var. Temp demiş. Temp ile ilgili olabilir. Bir burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Bunları değiştirmeden evvel size önerim orijinal yerlerini işaretlemeniz. Mesela şu anda ben buna bir işaret koyuyorum. Orta noktası. Bunun orta noktası burası. Bunun orta noktası. Çünkü referans noktasını bozmayalım. Referans noktasını, çünkü eğer ayarladığımız şey onunla ilgili değilse bir daha geri almamız gerekecek. Geri alırken yanlış yapma, bütün ölçü aleti, bütün her şeyini bozacak. O yüzden bu önemli. İşaretlerimizi koyduk. Pilimizi takalım. Prop takalım. Evet, mesela ne kadardı bunun voltajını bir ölçelim. 6.62 volt takalım. 6.62 volta nişanlayacağız. Büyük ihtimalle bir tanesi yani sıfır noktası da olabilir. Sıfır noktasına da dikkat etmemiz gerekecek. 6.62. Şimdi şununla bir değiştirelim bakalım, değişecek mi? Bakın değişmedi. Demek ki bu voltaj ölçümüyle ilgili değil. Bu akımdır büyük ihtimalle. Bakalım. Evet, değişmedi. Eski yerine geri alalım. Bu sıcaklıkla ilgili olabilir. Bu da değişmedi. Şimdi şuna bakalım. Bu da değişmedi. Şunun altında bir şey var mı? Ekranın altında da var. Ekranı sökmemiz lazım. Ekranımıza 4 tane vidamız bağlı. Zaten bu vidalarda demek ki değiştirmişim, orijinal değil. Şu pil kısmı çok hoşuma gitmedi. Bunu yeniden lehimleyeceğim. Çünkü kartta bir temizliğe ihtiyacımız var. Dediğim gibi o pump kısımları var. Bunlar sıkıntı değil. Kötü bir lehim de gözüküyor. Sadece şurada besleme kısmında bir sıkıntı var. Şimdi bunu çıkarttık. Evet, burada 2 tane daha. VR1 ve VR5. Deneme yanılmadan ziyade internette bir araştırma yapalım. Burada OGSM 64 diyor. Büyük ihtimalle kart şu. MY 264. Şurada da MY 264 diyor. Bu şekilde bir internette arattıralım. Ölçü aleti üzerinden şöyle bir geçtim.
Yani buradaki sigorta bozuk yoktu. 200 miliamper diyor ama elimde 250 miliamper vardı, onu taktım. Aynı zamanda şuradaki diyotların bir tanesi bozuktu. Bir de şimdi oradaki diyotu değiştireceğim. Yenisini takıyorum. Tabii video çok uzamasın diye aradaki işlemleri geçtim. Bunun lehimini yapalım. Şurada da bozuk diyotumuz var. Belki elinde bu tür bir ölçü aleti olan vardır. Madem bu kadar uğraştım, bunun bilgisini de vereyim. Şimdi burada değişik yerlerde potansiyometreler var. Bir de altta şurada 2 tane var. Buradaki IC7106 entegresini girişi var. Normal bu dip olarak da satılan bir entegre. Çok eski bir entegre. O kullanılmış. Ayarlarını yaptım. Yaparken ne yaptım? İşte voltajları ölçtüm. Pil voltajını ölçtüm. Diğer ölçü aletiyle. Oradan ayarını yaptım. Direnç ölçtüm. AC gerilim ölçtüm. Şimdi şöyle pot şuradaki kondansatörü ölçerken ayarını yapmama izin verdi. Şuradaki potu ne olduğunu bulamadım. Belki başka ölçümler yaparak bulabilirdik. Pot AC gerilim ölçerken bir kalibrasyon yapmamı sağladı. Şuradaki potun yine ne olduğunu bulamadım. Fakat şurası çok kritik. Buradaki 2 tane potans var. Özellikle şu potans. Bu direnç ve voltaj ölçerken kalibre etmek için kullanılan bir potans. Yani bu her şeyi değiştiriyor. Önce bunu ayarlıyorsunuz ki önce değerleri doğru ölçsün. Arkasından diğer ayarları yapmakta yarar var. Özetle bu şekilde. Şuradaki kondansatör ölçüm ayarmış. Sigorta değilmiş. Ben daha evvel sigorta demiştim. Ölçü aletimiz güzel bir hale geldi. Pil kablosunu güzelleştirdim, lehimini. Şuradaki switch'i temizledim. Yani şu anda fena gözükmüyor. Şimdi yapacağım iş ne? Bu ölçü aletinin arkasında bir tane izolasyon, bir alüminyum folyo gibi bir plaka vardı. Bu plaka dışarıdaki etkileri almasını engelleyecek. Bunu şimdi yapacağım ki şuradan topraklamayı alıp parazit etkisini azaltsın. Onu yaptıktan sonra da cihazı toplayacağım. Şöyle bir alüminyum bant var. Bir ölçelim. Evet, iletken, güzel. Üzerinde daha sonra bant çekeceğim ki şuradaki yerlere değmesin. Şuradan yapalım. Şöyle. Burada herhangi bir vida gözükmüyor. Demek ki buradaki vidalarla sıkılacak bu. Şimdi buradan bir bakalım. Evet. Şuraya gelecek. O zaman şöyle bir keselim. Bu bantı nereden bulabilirsiniz? Aspiratör çıkışındaki alüminyum borular vardır. O boruları bağlamak için satılan bir banttır. Fakat burada da gayet güzel iş görüyor. Koli bantımızı da çekelim. Zaten kaş şuraların üzerinde kalacağı için sıkıntı yok ama ne olur ne olmaz. Evet. Daha şase yapmasın çünkü yüksek voltaj ölçeceğiz. Öpüşüyor mu? Evet, öpüşüyor. Şimdi test için bu proplarımızı takalım. 200K. Elinde 82K var. Ölçümü yapalım. 80.9. Bir de bunu diğer ölçü aletiyle ölçelim. Evet. 80.5. Bayağı yakın. Bu kadar hata olur. Şimdi elimizde 1K'lık bir direnç ölçelim. 99.41. İşte burada ölçelim. 99.2. Evet. Şimdi bir tane pilimiz var. 6.2
7 volt. Eksi. Evet. 6.7. Bayağı yaklaştık. Evet, şu anda güzel gözüküyor. 6.7. Burada OL diyecek. OL'si yok işte. Ondan sonra kondansatör ölçelim. Ben bu kondansatörü ölçtüm. 232 nanofarad geliyordu. Şimdi daha da ölçelim. Evet, 235, 234, 232 falan geliyordu. 234 çıktı. Bir de 20 amperlik kısmında sigorta koymamışlar içine. Aslında koymaları lazım. Ölçü aletimizi kullanılabilir hale getirdik.